Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 4 ilmeğin katları ile oluşuyor. Modeli hazırlarken 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katları olacak şekilde sayıları ayarlamanız lazım. En son bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben şöyle bir lastik hazırladım öncelikle. Benim lastiğim 25 ilmek. Bu lastik başlangıcını kanalımda anlattım. Anlatımda ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle lastiği hazırlamanız lazım. Lastiği bitirdikten sonra örgünün şu anda arka yüzündeyiz ve ilk sırasındayız. Arka yüzde ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyorum. Üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Sıra boyunca arka yüzden hepsini ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. Ara boşluğuna giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeği işime takıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek kesiyorum. Diğer şişimde kalan 2 ilmeği düz örüyorum. Hemen arada bir tane ilmeğimi düz olarak boşluk veriyorum. Tekrar 3 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği işime taktım. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topladım. Devamında 2 ilmeği daha düz olarak örüyorum. Arada birer tane ilmek örerek boşluk veriyoruz. Sonra tekrar 3 ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum. Bu aldığım ilmeği yanındaki ilmekle kesiyorum. 2 ilmek artışı olmasın. Devamındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 3 ilmeği bağlamış oldum. Bu çıkarttığım ilmeği sıkıştırarak biraz küçültmem gerekiyor. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ön yüzlü örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde örgü bitene kadar ilmekleri sürekli ters örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada daha önceki bağladığım bu 3 ilmeğin 2 tanesini düz örüyorum. Bağladığım bu son ilmeği aradaki boşluk verdiğim ilmek ve bir sonraki modelin ilk ilmeği ile birleştiriyorum. Yani iki modelin arasına kaydırmış oluyorum. Hemen yeni bir ilmek çıkarttım. Şişime aldım ve 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Devamında 2 ilmeği daha düz ördüm. Bu şekilde iki modelin ortasına modelimizi kaydırmış oluyoruz. Arada bir tane ilmeğimizi düz ördük ve tekrar sonraki 3 ilmeği önce yeni bir ilmek alarak işimize takıyoruz. Sonra 2 ilmeği birlikte topladıktan sonra kalan 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka arada bir tane ilmeğimizi düz örmemiz gerekiyor. Modeli bir ters bir düz şeklinde örmediğimiz için öncesinde lastik kullanmanız gerekiyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüğümüz için lastik kullanmazsanız kıvrılacaktır.
Bunu bana bir izleyicim sormuştu. Biraz üzerinden zaman geçti, anlatmaya vakit bulamamıştım. Arada bir tane düz ördüm. Sonraki 3 ilmeği bir ilmek çıkartarak şişime taktım. Sonra bu 2 ilmeği birlikte topladıktan sonra kalan 2 ilmeği düz örerek modelimi uygulayarak tamamladım. Örgümün sonunda son kalan 2 ilmeğimi ve kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi bundan sonrasında aynı örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere geri döndüm. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne gelince kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeği bağlıyorum. Sonra arada bir tane düz örerek tekrar 3 ilmeği bağlıyorum. Yani bu iki modelin arasındaki bölüme modeli kaydırmış oluyorum. Modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde. Farklı kalınlıkta iplerle de şöyle küçük parçalar çalıştım. Nasıl durduğunu görmenizi istediğim için. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Bu gördüğünüz parçayı 3 numaralı şiş ile daha küçük, daha ince bir iple çalıştım. Şöyle göstereyim, bakın ikisi de aynı sayıda. Fakat kullandığınız ip ve şiş kalınlığı ne kadar ölçüyü değiştiriyor. İkisi de aynı büyüklükte olmasına rağmen sayı olarak 3,5 numara şişle örülen modelim daha büyük. Bu yüzden sayı verirken verdiğim sayılar tam tutmayabilir. Emeğinize yazık olmasını istiyorum. Çok da böyle sayı verme işlemine girmek istemiyorum. Çünkü elinizin sıkılığı, gevşekliği, ipin kalınlığı, şişin kalınlığı ölçü faktörünü tamamen değiştirecektir. Bu şekilde bakın, küçük bir parça çalışarak örmek istediğiniz ip ve şiş ile bu ördüğünüz parça kaç ilmek, atıyorum 25 ilmek. 25 ilmek kaç santim geliyor? 10 santim. Sizin kaç santime ihtiyacınız var? 30 santim. 30 santim için 25 çarpı 3 şeklinde yapmak istediğiniz sayıları ayarlarsanız daha garanti ve net olacaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.